Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu bilinen zigzag modeli koltuk şalı olarak göstereceğim. Normalde her alanda kullanılan bir model. Yeleklerde, hırkalarda, bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde, koltuk şalında, yatak örtülerinde, omuz şalında her alanda kullanılan bir model. Bu full trabzanla da yapılıyor. Bu şekilde bir sıra kare, bir sıra trabzanla da yapılabiliyor. Bu şekilde yapılınca daha az ip gidiyor. Tercihe göre full trabzan ya da bu şekilde de yapabilirsiniz bu modeli. İki şekilde de güzel oluyor. Yalnız bu şekilde daha az ip gidiyor. Bu yaptığım koltuk şalı diğer koltuk şallarına göre 1/3 daha az ip gitti. Diğer modellerde kullandığım ipin 2/3'ünü kullandım. Normalde 3 ip kullanıyordum. Bu modelde 2 ip kullandım. Hem kolay ilerliyor, hem çabuk bitiyor, hem de az ip gidiyor. Çok şık, koltuklarda çok güzel duruyor. Bu modeli yaparken daha önce kullandığım bu ipi kullandım. Ben yurt dışında yaşadığım için yabancı marka ip kullandım. İpimin özelliği %100 akrilik. 4 medium. Normalde 5 mm tığ ile yapılıyormuş. Ben bu modelde 6,5 mm tığ kullandım. Daha büyük tığ kullanınca daha yumuşak oluyor. Eğer sizin kullandığınız ip daha büyük tığ numarasını kaldırmıyorsa üzerindeki önerilen tığ numarasını kullanın. Ben bütün modellerde farklı tığları deniyorum. Her modelde bir büyük tığ kaldırmıyor. Aynı üzerinde yazılan tığ önerisini kaldırıyor. Ama bu modelde ben 6,5 mm tığ kullandım. Bu modelde büyük tığ kaldırdı. Battaniyelerin yumuşak olması gerekiyor. Ben bunu 5 mm ile yaptığım zaman battaniyelerde sert oluyor. O yüzden bir tık ya da 2 tık büyük numara tığ kullanıyorum. İpim 4 medium. Normalde 5 mm tığ ile yapılıyormuş. Ben 6,5 mm tığ kullandım. %100 akrilik ip. İpim 453 gram. Nokta 6. Bu şekilde 2 adet ip kullandım. Normalde diğer koltuk şallarında 3 adet ip kullanmıştım. Bu modelde 2 adet ip yetti. Başlangıcını başladıktan sonra kaç adet püskül ekleyeceğim belli olduktan sonra ikinci ipten ben ilk önce püskülleri çıkardım. Sonra kalan ipi battaniyenin boyuna ekledim. Yani özellikle boyu için standart bir ölçü yapmadım. İpimin yettiği kadar gittim. Battaniyemin eni 124 santim oldu. Boyu da püskülsüz hali 147 santim. Püsküllerin boyu da 10 santim. Püsküllerle birlikte 167 santim oldu. Püskülsüz hali 147 santim oldu. Dediğim gibi boyunu özellikle bir ölçü yapmadım. İpimin yettiği kadar gittim. Modelin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Sayfamızın daha çok kişiye erişebilmesi için beğen ve yorum yapılması önemli. Sizlerden ricam bir beğen ve yorum yapmanız. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Modelin yapılışına geçebiliriz. Diğer battaniye modellerini gösterirken tamamını göstermemiştim. Küçük parça olarak göstermiştim örnekleri. Şimdi bu modelde taban kısmını tamamen aynı zincir ölçüsünde çekip size o şekilde göstermek istiyorum. Zincirin boyu çektiğimde kaç santim, örnek oluştuğu zaman kaç santime geldiğini göstermek istediğim için şimdi alt zincirini tamamen aynı ölçüde çekeceğim. Ben buna başlarken 203 adet zincirle başlamışım. Ekstra 10 da zincir çekeceğim. Yani 213 zincirle başlayacağım. Bu modeli yaparken elinizi sıkmayın. Eğer koltuk şalında salaş bir görüntü istiyorsanız elinizi sıkmayın. Ben rahat bir şekilde yaptım. Tığdan çıkınca bunu bu şekilde sıkmayın, yoksa örnek kasıyor. Tığınızdan çıktığı şekilde bırakın. Bu şekilde. Tığdan çıkınca nasılsa o şekilde bırakın. Sıkmıyorum. Rahat bir şekilde yapıyorum. Tığdan çıktığı şekilde bırakınca aynı ölçüde oluyorlar. Bakın. Bu şekilde 213 adet zincir çekiyorum. Bu modele kaç zincirle başlayıp modelin kaç santim olduğunu göstermek için tamamen başladığım zincir sayısına göre size başladım. Normalde 203 zincir çekmişim, modeli yapmışım. 10 tane de ekstra çektim, 213 zincir çektim. 213 zincir hali şu anda 187 santim.
Ama benim battaniyemin bitmiş hali 124 santimdi. Arada o kadar fark oluyormuş. Hani yapmak isteyen arkadaşlara o ölçüyü de söylemiş olayım. Tığımı doluyorum. 6. zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Şimdi ilk sırayı kareli olarak yapacağız. Aralarda bir zincir çekiyoruz. 1 ve aşağıdan da bir zincir atlıyoruz. İkinciye batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir zincir atlıyorum. İkinciye batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir zincir atlıyorum. İkinciye batarak bir trabzan yapıyorum. Toplamda bu şekilde 5 trabzan yapıyorum. Bu ilk zinciri saymadan. Bu 1 trabzan, 2 trabzan, 3, 4. Bir sefer daha yapıyorum. Bir zincir. Aşağıdan da bir zincir atlıyorum. İkinci zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Yaptığım trabzanlar toplamda 5 trabzan oldu. Bu ilk zincirle 6 oluyor. Şimdi sivri kısmı yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Bu şimdi yukarı doğru olan sivri. 3 zincir çektim. En son battığım trabzanın battığım zincire batarak aynı yerde bir trabzan yapıyorum. Bu ilk sivriliğimiz oluşmuş oluyor. Şimdi diğer tarafta yaptığımız gibi bir zincir, aşağıdan da bir zincir atlıyorum. İkinci zincire batarak karelerimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Bir zincir, buradan da bir zincir atlıyoruz. İkinciye batıyoruz. Şimdi bu tarafta da 5 trabzan yapıyoruz. Bu ilk yaptığımızı sayarak yaptığımız trabzanları sayıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi dördüncü yapıyorum. Bir zincir. Arada bir zincir bırakıyoruz. İkinciye batıyoruz. Bir tane daha yapıyorum. Bir zincir. Arada bir zincir bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Toplamda 5 trabzan olmuş oldu. Şimdi hiç zincir çekmeden bu aşağıdaki köşemizi yapacağız. Şimdi yukarıdaki zigzag köşemizi yaptık. Şimdi aşağıdaki kısmı yapacağız. Burada da hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Aşağıdan 3 zincir bırakıyorum. Dördüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde de aşağıdaki sivri köşemiz oluşmuş oluyor. Yukarı doğru olan sivri kısımlarda zincir çekip yapacağız. Aşağıdaki sivri kısımlarda toplayacağız. Bu şekilde zigzag kısmı oluşmuş oluyor. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir. Aşağıda bir zincir atlıyorum. İkinci zincire batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aşağıda bir zincir atlayarak ikinciye batıyorum. Bu şekilde toplamda 5 trabzan yapacağım. 1, 2, 3 oldu. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Şimdi toplamda 5 trabzan olmuş oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi aynı buradaki işlemi yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Aynı battığım yere batıyorum ve bir trabzan yapıyorum. Şimdi ikinci köşemizde oluşmuş oldu. Şimdi burada da aynı burada yaptığımızı yapıyoruz. Bir zincir. Aşağıdan bir zincir atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir zincir. Aşağıdan bir zincir atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir zincir. Aşağıdan bir zincir atlıyorum. İkinciye batıyorum. Toplamda 5 trabzanı yapıyorum. Beşinciyi yaptıktan sonra tekrar bu işlemin aynısını yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum.
Aşağıdan 1 2 3 zincir atlıyorum. Dördüncüye batarak trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bundan sonrası burayı aynı tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar yaptım. Şöyle göstereyim yaptığımı. Son kenarı yapmadım. Orada size göstermek istedim. İlk başlangıç kısmında bu şekilde başladım ben. Yani aşağı doğru olan kısımdaki köşe yarım oluyor. Başlarken o şekilde başladım. Diğer tarafta bu şekilde aşağı inerken bitireceğim. Yani diğer kısım hep bu şekilde sivri olmuş oluyor. Bu yarım olanlar alt tarafta olmuş olacak. Bakın diğer tarafta hep sivri, yarım olmayacak. Bitiş kısmında da bu sivriyi tamamlamak için aşağı doğru olan yerde bitireceğim. Şimdi orada yaparken son kısmını küçülterek yapıyoruz, keserek yapıyoruz. Çünkü burada çoğalttık. Bu diğer yaptığımız aşağıdaki sivriler gibi burayı küçültmüştük mesela. Bu diğer tarafta da burada da yarım olan yerde de küçülteceğiz. Şimdi bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şimdi 3 trabzan yaptım. 4. trabzanda yapıyorum. Bir zincir. Bir zincir atlıyorum. İkinciye batıyorum. Şimdi 5. trabzanı normal trabzan olarak yapmıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir atlıyorum. İkinciye batıyorum. Yarım olarak yapıyorum. Tığımda tutuyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Normal bir trabzan yaparken bir zincir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Normal trabzan yapar gibi bunu da yarım yapıyorum ve tığımda 3 tane ilmek olmuş oldu. Üçünü de birlikte çekiyorum. Bu şekilde yarım olarak yapmış oluyoruz. Kenarlarda hep bu şekilde olacak. 3 zincir çekiyorum. Fazla zincir çekmiştim. Burayı sökeceğiz. Buraya devam etmiyorum. Sıramı dönüyorum. Şimdi bu sırada komple trabzan yapacağız. Bu sırada komple kare olarak yapmıştık. Şimdi komple trabzan yapacağız. Şimdi trabzana da başlarken sıra başlarında da bu şekilde bir kutucuk yok ediyoruz. Kare yaparken de bu kenarlarda bir kutucuk yok ediyoruz. Çünkü burada çoğalıyor. Eğer buradan kesmezsek örnek bu şekilde genişliyor, daralmıyor. 3 zincir çektim. Bu ilk kutucuğa hiçbir şey yapmıyorum. Bu trabzana da bir şey yapmıyorum. Bu ikinci trabzana başlıyorum. Bu kutucuğu yok ediyoruz. Bu trabzanın üzerine trabzanıma başlıyorum. Kenarlarda bu şekilde olacak. Bir tane iptal edeceğiz. Tığımıza doluyorum. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Hiç çoğaltma eksiltme yok bu aralarda. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın tepesine bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın tepesine bir trabzan. Şimdi bu son trabzanın oraya kadar yaptım. Bu köşelerde çoğaltma yapacağız. Zincir çekmeden 2 trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Tekrar bu zincirin içinde 2 trabzan daha yapıyorum. Bu da diğer tarafın çoğaltması oluyor. Normal trabzanın üzerine bir trabzan devam ediyorum. Boşlukta bir trabzan. Bu köşeden çoğalttık. 2 trabzan bir tarafta, 2 trabzan bir tarafta yaptık. Şimdi bu köşeye kadar aynı şekilde yapacağız ve bu köşede, bu kenarda yaptığımız gibi, bu köşeyi saymıyorum. Bu köşeyi zaten hiçbir şey yapılmıyor. Bir kare bu taraftan, bir kare bu taraftan yok edeceğiz. Yani şuraya kadar trabzan yapacağım. Diğer sırada da buradan başlayacağız. Şimdi buraya kadar, yani bu köşeden önceki trabzana kadar boşlukta trabzan, trabzan tepesine trabzan yaparak buraya kadar yapacağım. Şimdi boşlukta yapmışım. Trabzan tepesine yapıyorum.
Şimdi boşlukta yapıyorum. Trabzanın tepesinde yapıyorum. Bakın köşeden bir önceki trabzana son kare kaldı. Boşlukta yapıyorum. Son olarak trabzanın tepesine yapıyorum. Şimdi hiç zincir çekmeden, bakın köşeden önceki trabzana kadar yaptım. Tığımı doluyorum. Bir kare buradan iptal ediyorum. Bir kare buradan iptal ediyorum. Yani köşeden sonraki trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Sırama devam ediyorum. Arada zincir yok. Şimdi aynı işlemi bu tarafta yapıyoruz. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Bu şekilde köşeye kadar yapacağız. Köşedeki son trabzan tepesine geldim. Orada da bir trabzan yapıyorum. Aynı diğer yaptığımız köşedeki işlemi yapacağız. 2 trabzan. 3 zincir. Tekrar bu köşede 2 trabzan daha yapıyorum. Ve bu köşeden önceki trabzana kadar trabzanın üstünde bir trabzan, boşlukta bir trabzan olarak yapıyorum. Son bir köşe daha göstereyim. Ondan sonra sıra sonuna kadar aynı. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan yapıyorum. Şimdi bu köşeden önceki trabzan. Yani böyle bakınca 3 kare yok etmiş gibi oluyoruz. Burası köşe. Köşeden önce bir kare. Köşeden sonra bir kare. Yani toplamda bu şekilde 3 kareyi kesiyoruz. Şimdi tığıma doluyorum hiç zincir çekmeden. Bakın. Köşeden sonraki trabzana batarak sırama devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Buradan çoğaltıyoruz. Sivri yeri oluşturuyoruz. Buradan kesiyoruz. Aşağıdaki sivri yeri oluşturuyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Orada da nasıl kesildiğini göstereyim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. 3. karenin boşluğunda bir trabzan yaptım. Şimdi son kenar kesme işlemi yapıyoruz. Bir kare yok edeceğiz dedik. Bu zaten yarım bir kareydi. Diğer sırada yok edilmiş bir kareydi. Yani birleşik yapılmış sayılıyor. Şimdi bir kare yok edeceğiz kenarda. Tığımı doluyorum. Yani zinciri saymadan sondan 2. trabzanın tepesine batarak normal trabzan yapıyormuş gibi yapıyorum. Yarım yapıyorum. Tığımda tutuyorum. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Bu yaptığım zincirin 3. zincirine batarak aynı trabzan yapıyormuş gibi yapıyorum. Yarım olarak yapıyorum. Diğer kenarda yaptığım gibi 3 tane olmuş oldu. 3'ünü bir çekiyorum. Bu şekilde kesmiş oluyoruz. Bu sonuncuyu yaparken bu trabzanın tepesine yapmayın. Yoksa kenarı hoş durmuyor. Bu kenarlarda hep 3. zincire batarak yapılırsa kenar daha hoş oluyor. 3 zincir çekiyorum. Tekrar yeni sırama başlıyorum. Bu 3 zincir trabzan olmuş oluyor. Tığımı doluyorum. Şimdi dediğim gibi bir kare yok ediyoruz. Bu trabzan tepesi sayılıyor. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye batıyorum yani. Bunun tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Daha önceki sırada yapmış olduğum trabzanlar, son trabzanına da batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Şimdi bu köşede çoğaltma yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bu 3 zincirin içinde bir trabzan yapıyorum. Köşeyi oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Tekrar aynı boşluğun içinde bir trabzan yapıyorum. Bakın köşemiz olmuş oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum.
Bu diğer sırada yaptığım ilk trabzan tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yani bu trabzan tepesine batıyorum. Yani aralarda birer tane bırakmış oluyorum. Bir zincir, arada bir tane bırakıyorum. Yani bu trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Arada bir tane bırakarak trabzan yapıyorum. Şimdi diğer köşelerde yaptığımız gibi buradan keseceğiz. Bu sıradan son 2 trabzanı bıraktım. Diğer sıradan da ilk 2 trabzanı bırakarak 3. trabzana batıyorum. Yani bunun tepesine batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bu köşeyi de bu şekilde küçültmüş oluyoruz. Bu köşelerden çoğaltacağız. Bu köşelerden azaltacağız. Bir zincir çekiyorum. Bir tane bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Arada bir boşluk bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Bir zincir. Arada bir boşluk bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Şimdi köşede çoğaltma yapıyoruz. Buradan da son bir köşe, buradan da son bir köşe göstereceğim. Bir zincir. 3 zincirin içinde bir trabzan. 3 zincir. Aynı zincirin içinde bir trabzan daha. Şimdi köşemiz oluşmuş oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. İlk trabzan tepesine batıyorum. Bir zincir, arada bir boşluk, ikinciye batıyorum. Bu şekilde köşeye kadar yapıyorum. Bir zincir, arada bir trabzan bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Şimdi bu köşeden azaltmamız gerekiyor. Buradan son 2 trabzanı yapmıyorum. Diğer sırada da ilk 2 trabzanı yapmıyorum. Üçüncüye batıyorum. Yani bunun tepesine batıyorum. Bu şekilde buradan da kesiyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Son bir defa daha kenarı göstereceğim. Ondan sonrası hep aynı. Sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Normalde bunun tepesine bir trabzan yapacaktım. Şimdi bir trabzan yapacağım ama yarım olarak yapacağım. Bir buraya batacağım. Bir bunun tepesine zincirin yani 3. zincire batarak ikisini birlikte yapacağım. Bir zincir çektim. Bir trabzan atladım. İkinciye batıyorum. Normal trabzan yapar gibi. İkisini birlikte çekiyorum. Tığımda tutuyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Normalde bir atlayıp ikinciye batacaktım. Ama o şekilde batınca kenarı hoş durmuyor. O yüzden bu 3. zincire batarak normal trabzan yaparmış gibi yapıyorum. İkisini bir yapıyorum. Üçünü bir yapıyorum. Kenarı bu şekilde kesmiş oluyoruz. Yani dümdüz gitmesi için buradan kesmemiz gerekiyor. Diğer sırada yaptığımız gibi 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyoruz. Bir kare kenardan yok etmemiz gerekiyor. Buraya hiçbir şey yapmıyoruz. Trabzanın tepesine batarak normal sıramıza başlıyoruz. Boşlukta bir trabzan. Trabzan tepesinde bir trabzan. Artık bu son 2 sıranın aynısını tekrar edeceğiz. Yapılışı çok kolay. Şu kenar biraz kafa karıştırıyor. Onu da ben de bazı zamanlar karıştırdım. Ama bir diğer yaptığınız sıraya bakarak orayı telafi edebilirsiniz. Ya da videoyu tekrar geri alarak aynı kısmı tekrar izleyebilirsiniz. Hep birer tane kare kenarlardan yok ediyoruz. Şu 2 sıranın aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Model yapılışı bu kadar kolay. Bunu sıra sonuna kadar yapmak istediğiniz uzunluğa kadar yapıyoruz. Dediğim gibi ben 453 gramlık 2 adet ip kullandım. Modelimi başladıktan sonra püskül yerlerini belirledikten sonra kaç adet püskül yapacaksam ikinci ipten püsküllerimi çıkarttım. Kalan ipi battaniyemin üzerine ekledim. Boy olarak özel bir standart boy yapmadım. İpimin yettiği kadar yaptım. Püskülleri takarken diğer kısım bu şekilde hep sivri sivri olacak. Bu giriş kısmında yani başlangıç kısmında şöyle yarım oldu. Bu yarım kısımlara da ben püskül taktım. Bu kısımlara.
Bu püskül takacağım yerleri sayarak püsküllerimi yaptıktan sonra boyunu tamamladım. Şimdi püskül aşamasına geçebiliriz. Ben püskül yaparken bu şekilde bir aparat kullandım. Buradan açıp kapama düğmeleri var. Siz buradan boyunu ayarlayabiliyorsunuz şu çizgilerde. Bu şekilde püskülünüzün boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben en son numarayı kullanacağım. En büyük püskülü yapacağım. 10 santim. Diğer tarafı da aynı çizgileri birbirine denk getiriyorum. Sıkıyorum. Şöyle 2 adet ip hazırlıyorum. Bir tanesini bağlamak için. Bir tanesi de püskülün etrafından bağlamak için. İpimi alıyorum. Bu arkada ipimi sıkı tutması için bir yer var. İpimi oraya sıkıştırıyorum. Ondan sonra sarıyorum. 25 defa sardım ben bunu. ...25 defa sardıktan sonra diğer tarafta da böyle bir sıkıştırma yeri var. İpimi oraya sıkıştırıyorum ve açılmıyor ipim. Orada sıkı bir şekilde duruyor. İpimin tekini alıyorum. Buradan arkaya, arkadan öne doğru getiriyorum. Tam ortadan 2 sefer düğüm atıyorum. Bu parmağımla bastırıyorum düğüm açılmasın diye. İki düğüm attıktan sonra bu şekilde makasımın girileceği bir boşluk, kanal gibi bir yer var. Oradan püskülümü kesiyorum. Diğer tarafa dönerken bunu tutuyorum, yoksa bu çok gevşek duruyor. Kesmesi zor oluyor. Bunu hiç bırakmadan sıkı bir şekilde buradan da sıkı tutarak diğer boşluktan da püskülümü kesiyorum. İyice elimle düzelttikten sonra diğer ipi alıyorum. Tek tarafını püskülün boyunda tutuyorum. Yaklaşık 1 santim falan aşağıdan sıkı bir şekilde sararak 3-4 defa sarıyorum. İpimin yettiği kadar, ipimin boyu püskülün boyunda kalacak şekilde. Çok da sarmıyorum, 4-5 defa. Sonra ipin diğer ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. Sıkı bir düğüm atıyorum 2 sefer. Sonra bu ipimi ben bu sardığım ipin arkasından beri çekince bu bağladığım ip düzgün duruyor. Yoksa öteki türlü hep havada duruyor. Çok belli oluyor bağladığımız yer. Bu şekilde daha temiz duruyor. Sonra ucunu aynı boyda düzeltelim. Püskülümüz hazır oluyor. Bu şekilde kalın bir püskül hazırladım. Püskülümün boyu 10 santim. Bakın hepsi aynı boyda oluyor bu şekilde aparatla. Püsküllerimiz hazır. Püsküllerimizi bütün bu sivri uçlara takıyoruz. Ben hepsine taktım. Başlangıç sırasındaki yarım sivri olan yere de püskül taktım ben. Şimdi püskülümüzü takarken ben bu şekilde 2 iple hazırlıyorum. Tek ipimi bu tam sivri kısımdan 3 zincir çektiğim yerin ortasından ipimi alıyorum. Tek ipimi bu püskülü bu tarafa attırıyorum. Sonra diğer püskülün ucuyla 2 sefer düğüm atıyorum. 2 düğüm attıktan sonra el işimizin arkasının temiz durması için ben püskülün içine doğru bu uçları çekiyorum ve bu şekilde temiz duruyor. Püskülün içine doğru çektirdikten sonra uzun olan ipleri kesiyorum, düzeltiyorum ve bu şekilde önü arkası tertemiz oluyor. Modelin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Yapılışı gayet kolay. Çok şık duruyor. Benim çok hoşuma gitti bu model. Püsküllerin de büyük oluşu ayrı bir hava kattı. Yapılışı bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen ve yorum yaparak sayfama destek olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.